Bir mahkumun ihtiyacı olan şey nutuk dinlemek değil, hücresinin anahtarıdır. Anahtar da bağımlı olduğunuz maddeyi size ne yaptığını, bıraktığınızda size neler yapabileceğini bilmek ve ona göre çıkış yolunuzu bulmaktır. Çok güzeldi. Bunu videonun başına koymalıydım. Neyse. Aslında ben sigarayı nasıl bıraktım videosu çekecektim böyle havalı havalı. Ama hala bırakamadığım için, hala bağımlı olduğum için sigara nasıl bırakılır videosu çekmeye karar verdim. Bir sürü de araştırmalar falan yaptım. Bunlar sadeleştirdiklerimin de sadeleştirdikleri. Tabii bunların hepsini size anlatamayacağım muhtemelen. Fakat olabildiği kadar mantığı çözümlediğim kadar aktarmaya çalışacağım. Eğer bırakmak isteyen varsa, daha önce bırakıp tekrar başlamış olan varsa, daha önce defalarca bırakıp tekrar başlamış olan varsa ve bu defa kesin bırakmak isteyen varsa belki yardımcı olur diye düşünüyorum. Arkadaşlar bütün tekniklerin hepsi ama hepsi aynı şeyden bahsediyor. Bağımlı olduğunu kabul et, sigarayı bırakmaya kesin karar vermiş ol ve bağımlı olduğun maddeyi yani sigaranın içinde bulunan nikotini iyi tanı. Buna göre davranmak için kendine bir planlama çıkar. Bağımlı olduğunuzu kabul ettikten sonra bağımlı olduğunuz maddeyi tanımanız gerekiyor. O madde vücudunuza girdiğinde size fiziksel ve psikolojik olarak neler yapıyor onu bilmeniz gerekiyor. Onun üzerine de vücudunuzdan atılırken ne olduğunu çözümlemeniz gerekiyor ki bırakırken yaşayacağınız nikotin krizlerini biraz daha hafif atlatın. Çünkü beyniniz size oyunlar oynayacak diyor. Bütün yöntemlerde böyle. Ben hemen nikotinden bahsetmek istiyorum. Nikotin nedir? Aslında hepimiz biliyoruz. Öldürücü bir zehirdir. Ticari olarak satılan bir böcek ilacı olduğunu ben öğrendiğim zaman bayağı şaşırdım. Çünkü caydırıcı şeyler duyuyordum ama gerçek olduğuna nedense pek inanmıyordum. Biraz araştırdığım zaman çok ciddi bir anekdot beni aldı mesela. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya çapında 2500 ton ticari olarak, böcek ilacı olarak satılan nikotin 1980'li yıllarda memelilere daha az zarar veren bir böcek ilacının bulunmasıyla kullanımı 200 tona düşmüş. Memelilere daha az zarar veren. Memeli. Ve böcek ilacı. Şimdi düşünüyorum bir böcek ilacı aldım ve sıktım. Elimi defalarca yıkarım. Yani bu kadar dikkat ettiğiniz bir şeydi. Üstünde öldürücüdür yazan, zehirlidir, tehlikelidir yazan bir maddeyi alıp da yakıp oh çok rahatladım ya dememiz biraz neyin kafası ben çok çözemedim. Çok duyuyordum fare zehri var içinde, işte ahşap verniği var, bir sürü zararlı madde var içinde diye duyuyordum. Ama insan nedense pek inanmıyor herhalde ya da inanmak istemiyor. Okuduktan sonra gerçekten böyle tiksindim. Çünkü ben böcek ilacını kullanmaktan yana biri de değilim açıkçası. Yani bir kampa gittiğimde ya da yazlığa gittiğimde ya da işte taşındığımda evde böcek varsa bunu daha farklı yöntemlerle halletmeye çalışan bir insanken bunu benim sarıp içiyor olmam benim açımdan çok güzel oldu. Bunu okumuş olmak, izlemiş olmak. Çünkü tiksindim. O ciğerlerimdeki iğrenç şeyi de çözümlemiş oldum böylece. Tek bir sigarada bulunan nikotinin vücudumuza girdiği zaman bizi öldürebileceğini ama biz bunu duman yardımıyla az az alarak kendimizi hemen öldürmediğimizi, yavaş yavaş zehirlediğimizi de öğrendim. Bu da açıkçası benim gelecekteki planlarımda bir kendimi zehirleme planım yok. O yüzden bunu da çıkarttım hayatımda. Ve nikotin vücuda girdikten sonra neler yapar? Sakin anlatayım dur. Onda da diyor ki eroinden bile daha hızlı etki eden nikotin nefes çektiğiniz anda yanak mukozanızdan emilir, beyninize ulaşır ve merkezi sinir sisteminize direkt etki eder ve oradaki dopamin reseptörlerimizi çalıştırır. Böylece beynimizde dopamin salgılamaya başlar. Sonra dopamine baktım. Dopamin neymiş? Dopamin haz, ödül duygusu, rahatlama gibi duyguları bizim normalde beynimizle salgılanıp böyle hissettiğimiz bir maddeymiş. Fakat nikotin almaya başladığınız zaman beyin nikotine bağımlı hale gelip dopamini sadece ve sadece nikotin aldığında salgılamaya başlıyor. İşte mevzunun en tehlikeli yeri burada başlıyor arkadaşlar. Ve şu çok çarpıcı geldi bana. Dopamin seviyemiz sigarayı içmediğimiz zamanda beynimizin otomatik olarak salgıladığı dopamin seviyesine hiçbir zaman çıkmıyor. Hatta sigara içtikçe o dopamin seviyesi sürekli aşağı doğru iniyor ve ne kadar tütün içerseniz için yukarıya çıkmıyor. Siz bu yüzden daha depresif, daha sinirli, daha huzursuz ve depresyona meyilli birer birey haline geliyorsunuz. Ne güzel ya neyse olsun işte arada bir içeriz, şöyle olur böyle olur diyorsanız da o da yok. Sigarayı yaktığınız anda
emilim gerçekleşti. 5 saniye içinde beyniniz uyarıldı, dopamini salgıladınız. Oh ne güzel, dünya harika. Sadece 2 dakika. 2 dakika sonra dopamin seviyesi aşağı inmeye başlıyor. Eski dopamin seviyenize hiç çıkamıyorsunuz ve her defasında dopamine biraz daha ihtiyaç duyuyorsunuz. Korkunç bir bağımlılık. Korkunç. Aslında nikotin vücudunuza ilk girdiği zaman vücut tarafından yabancı olarak görülüyor ve çok ciddi anlamda reddediliyor. Ancak zamanla hücrelerinizin içinde o kimyasal kalıntılar azar azar birikiyor ve hücreleriniz basit kimya depoları olarak çalıştığı için bunu hücreden saymaya başlıyor ve normalleştiriyor. Siz bu şekilde fiziksel olarak bağımlı hale gelmiş oluyorsunuz. Nikotin vücudunuzdan çıkarken boşluk, güvensizlik hissi, gerginlik gibi duyguları hissettiriyor size ve siz doğal olarak artık mutlu olmak için sigara yakmak zorunda kalıyorsunuz. Yani aslında sizin sigara içmenizin sebebi sigarayı istemeniz ya da mutlu olmak istemeniz değil, bir önceki sigaranın kötü etkilerini vücudunuzdan silmek oluyor. Bilinçli beyniniz size sürekli sigarayı bırakmanız gerektiğini söylüyor. Ancak sizin doğal eğiliminiz daha fazla sigara içmek oluyor. Bazen dönemsel olarak düşürüyorsunuz ve bırakmaya çalışıyorsunuz çünkü vücudunuz zorlanmaya başlıyor. Ancak bir süre sonra bir bakıyorsunuz daha fazla içmişsiniz. Yani bu çarkın içinden bir türlü çıkamıyorsunuz. Bu çok normal bir döngü çünkü bağımlıyız ve yeterince bilgi sahibi değiliz. Yani bizim beynimizin bize gönderdiği sinyali biz kendi duygularımız ve ihtiyacımız olan olarak algılıyoruz. Oysa ki beynimizi yanıltmaya biz başladık. Yani ilk sigarayı yaktığımızda, ikinciyi, üçüncüyü vücudumuza gönderdiğimizde biz zaten doğal dengemizi bozduk. Bu mantığa baktığınız zaman arkadaşlar, sigaradan kurtulmanın tek yolu sigara içmemek. Yani bir kere daha sigara yakmamak. Ne kadar zekice ya bu. Süper çözümler buluyorum gerçekten. Fiziksel olarak acı vermiyor. Bu yüzden de sigaranın sizin vücudunuza gerçekten zarar verdiğini tam olarak algılamanız mümkün olmuyor. Sanıyorum Alan Carr yönteminde harika bir örnek duymuştum. Diyordu ki mesela çok güzel bir ayakkabı aldınız, çok beğenerek aldınız, ayağınıza giydiniz. Ayağınıza defalarca vurdu. Birkaç kere daha denediniz, kalıba soktunuz vesaire ama canınız o kadar acır hale geldi ki artık ayakkabıyı giymezsiniz. Sigara size hiçbir zaman hasta edene kadar geçen süre içinden bahsediyorum. Dayanılmayacak derecede bir fiziksel acı hissettirmediği için siz sigaranın vücudunuza çok çok zarar verdiğini algılayamıyorsunuz. Şimdi önerilere geldim arkadaşlar. Önerileri izlediğim her şeyden derledim, topladım. Çok videoyu uzatmak istemiyorum. O yüzden hızlı geçeceğim. İlk olarak 2 hafta içinde yani 14-15 gün içinde kendinize bir gün belirleyin. Yeter ya bırakıyorum ben bugün bırakırım demeyin. Çünkü o güne kadar kendinizi gözlemleyeceksiniz. Hepimizin tetikleyicileri farklı. Kimimiz çok sinirlendiğimiz anda acil sigara içmek isteriz. Nikotin krizine gireriz. Kimimiz çok acıktığımız zaman, kimimiz mutlu olduğumuz zaman ya da bir şey gördüğümüz zaman bizdeki çağrışımlar çok farklı. O yüzden herkesin bireysel olarak kendini gözlemlemesi gerekiyor. Ve bu süre içinde sigara zevk ilişkisini bozması gerekiyor. Mesela ben sabah uyandığım zaman hemen bir kahve yapıp yanında sigarayla balkona çıkarım. Hiç şaşmaz. Birçok zaman aslında canımın istediği şey kahvedir ama ben onu sigarayla içerim. Yaklaşık 3 gündür bunu bozmaya başladım ve inanın algılıyorum artık beni nasıl kandırdığını. Aslında istediğim şey sigara mı yoksa kahve mi? Önce kahvemi içiyorum, sonra sigara yakıyorum. Söndürüyorum. Çünkü istediğim şeyin sigara olmadığını fark ediyorum. Bu çok önemli. 2 hafta içinde bir gün belirleyin ve bugüne kadar kendinizi gözlemleyin, tetikleyicilerinizi fark edin ve sigara zevk ilişkinizi bozun. 2. Yazmışım. Kendinize en çok hangi sebepten sigarayı bırakmak istediğinizi itiraf edin ve bunu yazın. Yani neden? Herkesin nedeni farklı. Kimisi kokusundan, kimisi ciğerlerinin ağrısından, kimisi yolda yürürken kesildiği için, kimisi ortamlardan uzak kaldığı için, çok sevdiği restoranda yemek yiyemediği için mesela. Çünkü sigara içemiyor orada. Gidip kötü alanda yemek zorunda kalıyor ya da başka bir restoranda. Ya da kimisi sigara içmeyen bir sevgilisi olduğu için, kimisi parasal olarak artık yetemediği için gibi. Benim mesela şuradaki mimik çizgim benim sinirimi bozmaya yetmişti. Bir keresinde o yüzden bırakmıştım ve geçmişti. Şimdi yeniden oldu. Gibi. 3.
Bırakacağınız gün ve sonrası için planlama yapın. Belki sizi çok fazla etkilemeyecek. Belki de çok etkileyecek. Bunu daha önce deneyimlediyseniz biliyorsunuzdur ama ilk kez bırakacaksanız o günler için böyle bir mutsuzluk, hareketsizlik isteği, ben çok ağlıyorum mesela ilk 3 gün. Bunun gibi şeyler yaşayabilirsiniz. O yüzden kendinize dopamin seviyenizi de yükseltecek meyveler var. İşte elmada var mesela, avokadoda var, çiğ bademde var diye biliyorum. Bunun gibi minik alışverişler hazırlayabilirsiniz. Çünkü ağzınız ve eliniz sürekli bir şey isteyecektir muhtemelen. Böyle bir mutsuzluğunuz da olacağı için o gün için bir yürüyüş düzenleyebilirsiniz. Ya da çıkıp kendinizi parka, bahçeye atıp egzersiz yapabilirsiniz ki egzersiz kesinlikle yapmalısınız arkadaşlar. Dopamin seviyenizi en çok arttıran egzersiz ve muhteşem bir şey. Kendinizi iyi hissettiriyor. Kendinize iyi şeyler yaptığınız zaman da vücudunuza zararlı şeyleri almayı bırakıyorsunuz. Bu arada protein almanız da, protein ağırlıklı beslenmeniz de çok önemli bu süreçte. 4. Yani uzmanların söylediği bu. Benim için çok mümkün değil. Diyor ki evinizde sigara, küllük, çakmak gibi ne varsa çöpe atın. Yani buzdolabının üstüne, çekmeceyi şuraya buraya kaldırmayın, yok edin. Çünkü ilk 2 gün tap yaşayacaksınız ve 4 gün çok tehlikeli. Her an bir sigara yakabilirsiniz. Beyniniz size ya bak bu kadar dayandın, azaltabiliyormuşsun demek ki, ya günde 1-2 taneden bir şey olmaz deyip sizi tekrar bağımlı yapmaya başlayacak, çalışacak en azından. O yüzden yok edin diyor. Valla ben bunu bu şekilde çözemem çünkü ailemle kalıyorum ve ailemde herkes sigara içiyor. Ben sadece kendime güzel bir hatırlatma cümlesi yazacağım ve diyeceğim ki muhtemelen 2-3 tane cümlem var zaten. Bir tanesi de unutma bir sigarayla başlıyor. Yani hiçbir şey olmaz dediğin anda başa dönüyorsun. O sigarayı asla yakmamanız gerekiyor. Arkadaşlar nikotin beyne girdiği anda ne yaptığını anlattım. Bunu sakın unutmayın. Çünkü birinci kilit orada başlıyor. Bunu aklınıza iyice yerleştirin. 5. Bol su tüketin. Yanınızda hep suyunuz olsun. Olabildiği kadar fazla duş alın ve dişlerinizi fırçalayın. Çünkü vücudunuz temizlenmeye çalışacak. Siz de ona yardımcı olursanız bu süreç harika geçer. Dediğim gibi bedensel temizliğinize dikkat ettiğiniz zaman sizi kirletecek şeylerden de daha uzak kalıyorsunuz. O yüzden bu da çok çok önemli. Çok çok yardımcı. 6. Bir tane sigara içeyim ya. Bu kadar bıraktım ben. Yine bırakırım. Zaten ben bunu yenmiştim. Kaç gündür sigara içmiyorum. Zaten işte başarıyorum. Bir tane içeyim. Bak hiç içmeden 3 gün geçirdim. Bir tane içsem o falan diye beyniniz size oyun oynayacak. Daha doğrusu nikotin krizi onu buna zorlayacak arkadaşlar. O da sizi kandırmak için bir sürü problem çıkartmaya çalışacak. Sigarayı bırakmak için çok yanlış dönemdesin falan da diyebilir. Bana daha önce demişti canım beynim. Ama bunlara kanmayın. Eğer çok krize girerseniz, yani ki ben gireceğimi çok iyi biliyorum ama sakinleşme yöntemi daha önceden bildiğim için içim çok rahat, planlamam da var. Eğer bilmeyen varsa arkadaşlar, sakin ol, su iç, nefes al yöntemini deneyin. Yani durun, gözlerinizi kapatın, sakin ol, geçecek deyin, bir yudum su için, derin bir nefes alın burnunuzdan ve yavaşça verin. Bunu tekrarlayabilirsiniz rahatlayana kadar. Diyelim ki o kadar çok arttı ki artık dayanamıyorsunuz. Aslında 2 ila 5 dakika arasında bu kriz geliyor ve gidiyor. Maksimum 10 dakika sürmüyor bile ama hadi o kadar sürdü diyelim. Bu kriz gidiyor arkadaşlar. Ve siz o sırada sigarayı yakarsanız 1 dakika içinde bütün mevzuyu kapatmış oluyorsunuz. Mahvetmiş oluyorsunuz. Bütün sistemi geriye çevirmiş oluyorsunuz. O yüzden yakmayın. Sakinleş, su iç, nefes al yöntemi de işe yaramazsa kare nefes deneyin. Çünkü kare nefesin süresi uzun ve beyninizi bayağı böyle odaklayıp çalıştırdığı için başka bir şey düşünemiyorsunuz. İnanılmaz derecede sizi dengeliyor ve sakinleştiriyor. Çok zor zamanlarınızda da bunu tavsiye ederim. Hatta bir tane böyle kısacık 30 saniye 1 dakikalık bir video olur en çok sanıyorum. Kare nefes uygulaması hemen çekerim. Sıkıştığınızda basarsınız. Bir kere izlerseniz zaten hayatınızın bir parçası olur. Bana da böyle belki teşekkür edersiniz. 7. En sevdiğim ödüllendirme. Diyelim ki sigarayı içmiyorsunuz. 4 gün geçti, 5 gün, 1 hafta. O parayı her gün kenara koyun ve 1 hafta 10 gün sonra o parayı alıp herhangi bir şey alın kendinize. Basit bir şey. Kendinizi ödüllendirin arkadaşlar. Bu süreyi çok uzun tutmayın başlarda. Çünkü az da olsa
Kimine göre çok az, kimine göre çok büyük bir para, sigara parası ki şu anki zamlarla beraber. Bu parayla kendinizi ödüllendirin ve bunu hep yapabileceğinizi unutmayın. Hatta uzun süreçlerde daha büyük şeyler sahibi olabileceğinizi unutmayın. Fakat gidip de ev alıp da nasıl olsa sigarayı bıraktım ya demeyin. Onun stresiyle tekrar sigaraya başlayıp bir de eve ödeyemezsiniz. Ondan sonra ben sorumluluk kabul etmiyorum. Evi de nasıl alacaksak evler de çok pahalandı. Neyse çok konuştum. Bir tane daha vardı ya. Bir tane daha benim yöntemim vardı. Vallahi onu unuttum. Onu da eklerim. Aklıma gelince çekerim. Cart diye koyarım videonun burasını. Başka bir ortam ve mekanda. Son olarak söylemek istediğim şey arkadaşlar. Sigara sizi kirletir. Psikolojinizi, beyninizi ve bütün o zincirleme giden hayat halkınızı kirletir. O yüzden kendinizi temizleyin, arının. Öksürmeden uyanmaya başlayacaksınız. Dişleriniz kendi kendine beyazlayacak. Saçınızın parlaklığı değişecek. Cilt tonunuz açılacak. Kırışıklıklarınız azalacak. Enerjiniz artacak. Hiç yorulmayacaksınız. Bla bla bla. Videonun sonuna geldik. Benim 6 günüm kaldı. 6. 6 gün sonra sigarayı bırakıyorum. Belki bununla ilgili bir vlog çekebilirim. 1. gün, 2. gün, 3. gün. Gün ve günde yüklemeye çalışırım. Orada buluşuruz umarım. Umarım işe yarar bir video olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız diye böyle klasik bir geyik yapayım. Abone olun çünkü abone sayım da çok az. Aldığınız karar muhteşem bir karar. Bunu unutmayın. Sigara içmediniz diye kimseye bir şey olmayacak. Hatta harika şeyler olacak. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz.